Çölün ortası, 3 milyona yakın nüfus, İzmir büyüklüğünde bir devlet. Öyle ki 3 yıl öncesine kadar metro ulaşımı bile yok. Nüfusunun sadece %15'i ülkenin yerlisi, dünyanın en büyük göçmen işçi gruplarına sahip. Küçük bir ülke gözüktüğüne bakmayın. 92 yıllık FIFA tarihinin en büyük bütçeli turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Tam 300 milyar dolar. Tahayyül etmekte biraz zorlanabilirsiniz. Şöyle açıklayalım. Harcanan bu parayla uluslararası uzay istasyonunu 2 kez sıfırdan inşa edebilirdiniz. Bugünlerde tüm dünyanın gözü Katar'da. Futbol genellikle birçok kesimi bir araya getiren, rekabetin eğlenceli haliyken 2022 FIFA Dünya Kupası muhtemelen akıllarda başka şekilde kalacak. Batı medyasının ısrarla protesto ettiği, 12 yıldır mercek altında tutulan Katar'da neler oluyor? Federasyon neden yolsuzlukla suçlanıyor? İddia edildiği gibi binlerce göçmen işçi öldü mü? Katar'ın hedefine. Gelin Editör Anlatıyorum bu bölümünde Katar'ı ve turnuvanın politik yüzünü masaya yatıralım. Katar'ı konuşmaya başlamadan önce FIFA tarihine kısaca bakmakta fayda var. 1930'da Uruguay'da oynanmaya başlayan turnuvaya şu ana kadar 17 ülke ev sahipliği yaptı. Her 4 yılda bir gerçekleştiriliyor ve sadece 2. Dünya Savaşı'nda ara verildi. Turnuvanın ev sahibi ülkeye kattığı prestij zaten herkesin ilgisini çekiyor. Hemen dünya haritasına bakalım. Dünya Kupası şu ana kadar Amerika ve Avrupa kıtasında çok kez oynanmış. Bir kez Uzak Doğu'ya ve bir kez de Afrika'ya jest yapmışlar o kadar. Ancak haritaya bakarken bir şey dikkatinizi çekti mi? Turnuva hep aynı coğrafyalarda el değiştirmiş. Adına Dünya Kupası denen organizasyon hiç sahra altına uğramamış veya Güney Asya ülkelerinde oynanmamış. Dünya sadece bu ülkelerden mi ibaret? The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. So take it in your hands. The delegation of Qatar. Yönetiminin böylesine iddialarla itham edildiği kurumun merkezi ise Avrupa'nın göbeğinde İsviçre'de. Akıllarda aynı sorular var. Neden yolsuzluk iddiaları sadece batı dışı ülkeler için kullanılıyor? Yaptırımların FIFA'ya uygulanması gerekmez miydi? Madem yolsuzluk vardı, niye oylama iptal edilmedi? Bir kez daha altını çizelim. Yolsuzluk hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. Ancak taraflardan biri dünya medyasında sert eleştirilere maruz kalırken neden diğer taraf için küçük bir eleştiri bile zar zor yapılıyor? Ortada bir suç varsa eğer bu suç Avrupa merkezli kurumların çatısı altında gerçekleşiyor. Batı medyasının ısrarla Katar'ı suçlamasına rağmen kendisine dönüp bakmayışının altında ikiyüzlülük ve ırkçılık yattığını bizzat FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı basın toplantısında söyledi. The hypocrisy is on the other side when you pretend to have a moral and give moral lessons to others, but in reality your situation is maybe not that good either. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years. This is racism. This is pure racism. Yaklaşık 2 saat süren basın toplantısının neredeyse tamamı Katar'a yönelik karalama kampanyasına eleştiri niteliğindeydi. Futbol konuşulmadı. If we look to the selection process in FIFA, I think every selection in the last 30 years has been controversial. This has a lot to do with the system, the governance system of FIFA to select the next World Cup host. It used to be only the executive committee's 24 member to select the next host. And as a political scientist, I would say that a system in which so few people, in this case all of them men, make such major decisions is tempting for corruption. Özellikle dikkatinizi vermenizi istediğim bir nokta var. Böylesine yüksek miktarların döndüğü tüm işler yolsuzluk riskini de beraberinde getiriyor. Ancak yıllardır devam eden turnuvada söz konusu batı dışında başka coğrafyalar olduğunda her seferinde neden hemen karalama kampanyası başlıyor? Collective statement criticizing Qatar's human rights record. This controversial World Cup to Qatar. All messed up. This place totally messed up. Spesifik bir örnekle durumun absürtlüğünü gösterelim. Deutsche Welle muhabiri Dave Branek, Fransız takımının kaptanı Hugo Lloris'i topa tutuyor. Lloris'in, "Biz Fransa'dayken yabancıların bizim kurallarımıza uymasını bekleriz. Ben de Katar'a gittiğimde aynısını yapacağım" sözleri için yaygın bir yanıt ama bence bu bir bahane dedi. So as we see there, that's a relatively common response, and personally I think it's a bit of a cop-out. Bir takımın kaptanı, organizasyon yönetiminde bile yer almamasına rağmen misafir olduğu ülkede LGBT propagandası yapmadığı için küçümsendi.
Medya sadece kendi argümanlarıyla kalmadı tabii. Kurallar açıkça ifade edilmesine rağmen ısrarla sınırları zorlayanlar da oldu. Tıpkı Orta Doğu'nun merkezinde Haçlı askeri kılığında gezen bu adam gibi. Naziler aynı şekilde Almanya sokaklarında gezse ne tepki verirdi acaba? These same people would claim that they're all about multiculturalism. Well, you don't care about multiculturalism if you're not accepting a person's culture, including the parts of it you don't like. The World Cup has arrived in Qatar, but not everyone's excited about it. Sporun merkezde olduğu uluslararası organizasyonlarda ev sahibi ülkelere yönelik eleştiriler oluyor tabii ki. Benzerlerinin 2018 Rusya Dünya Kupası'nda ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında Çin'e yapıldığını gördük. Rusya'nın oylamada rüşvet verdiği yazılıp çizildi. Çin'in antidemokratik politikaları günlerce eleştirildi. Bunlar ne ülkelerin kültürüne yönelik aşağılamalara ne de sokaklarda yerel halkı rahatsız edecek davranışlara dönüştü. Ancak Katar söz konusu olduğunda eleştirilerin yoğunluğu ve vardığı absürt durumlar İslamofobinin de bir etken olduğunu gözler önüne seriyor. Europeans at their worst, essentially seemingly to be unable to help themselves but to engage in basically discriminatory language and behavior against the Arab hosts. Gelelim Katar kısmına. Göçmen işçi ölümleri. Eleştiriler en çok bu kısımda yoğunlaşıyor. 2010'daki oylamanın ardından Katar hızla şehrin yapısını değiştirmeye, yeni stadyumlar, konaklama alanları inşa etmeye başladı. Dünyanın en büyük göçmen işçi gruplarına sahip olduğunu söylemiştik. Ülkeye daha fazla işçi gelmesiyle medya ve sivil toplum kuruluşları da göç ağını yakından takip etmeye başladı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ilk raporunu 2013'te yayınladı. 4000 işçinin hayatı risk altındaydı. Hemen ardından İngiliz The Guardian gazetesinin ve Amnesty International'ın raporları yayınlandı. Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş gibi ülkelerden şimdiye kadar 6500 göçmen işçinin öldüğü biliniyor. Resmi kurumlardan toplanan bu verilere ülkeye en çok göçmen işçi gönderen Kenyalı ve Filipinli işçiler dahil değil. Kısacası tahmin edilen rakam 6500'ün çok daha üstünde. घर जान त अब पैसा छैन एक सालको स्यालेरी मिलेको छैन अब कसरी घर जाने टिकट काट्ने पैसा पनि छैन. Workers have told us anonymously about some companies not paying them on time and problems changing employers. Officials acknowledge gaps and point at response times getting better, but they also want the media to make the distinction between companies that break the law and the reforms being implemented by Qatar. Katar tartışmalara sessiz kalmadı. 2017'de Uluslararası Çalışma Örgütü ve Katar hükümeti arasında teknik işbirliği anlaşması imzalandı. İşçilerin çalışma şartları iyileştirildi. En çok eleştirilen konulardan biri kefil sistemiydi. Diğer Körfez ülkelerinde de yaygın olan sisteme göre ülkeye gelen yabancı işçiler ancak bir vatandaşın himayesi altında Katar'a giriş yapıp çalışabiliyor. Bu kişinin izni olmadan ne iş değiştirebiliyor ne de ülkeden ayrılabiliyor. Bir nevi modern kölelik sistemi. Yeni düzenlemelerin ardından geçen 2 yılda Çalışma Bakanlığı 350.000 başvurunun değerlendirildiğini ve iş değişiminin mümkün olduğunu belirtti. İçeriğin ilk kısmında Dünya Kupası'nda dönen tartışmaları yeterince konuştuk. Şimdi sırada Katar var. Katar bu turnuvaya niye göz dikti? Milyarlarca dolar harcamayı neden istedi? Ülke bundan 100 yıl önce bir çölden ibaretti. 1940'ta hidrokarbon yataklarının keşfedilmesiyle beraber ülkenin tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Ülke dediğime bakmayın, küçük bir emirlikten bahsediyoruz. Yıllarca dış ilişkilerinde söz hakkı bile olmadı. Sebebi ne? Tabii ki İngilizler. Körfez'in her köşesinden kendine pay alan İngiltere bu doğal kaynakları da göz dikti tabii. 1971'de Katar'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte yerlilerin milli kimliklerini oluşturma ve bölgede söz sahibi olma maceraları da ivme kazandı. Petrol endüstrisi altyapıyı geliştirdi. Ülkeye akan milyarlarca dolar ve yapılacak çok iş vardı. Yabancı nüfusun yerlilere oranla kat kat fazla olmasının arkasında yatan en temel sebep yaşanan dönüşümün kendisi zaten. Well, I think there's a few different goals that go back to a bigger strategy over the last kind of 25 years or so, really thinking about the country as trying to solidify for itself a kind of a reputation on the international stage. Katar'ın modernleşme süreci farklı sektörlere de yansıdı. Spor dediğimizde hep FIFA'yı konuşuyoruz ancak ülkenin spordaki girişimlerine baktığımızda çok daha fazlası var. ExxonMobil açık tenis turnuvası, 2006 Asya oyunları, Katar Master Golf turnuvası gibi birçok uluslararası etkinlik Doha'da yapıldı.
Uluslararası yatırımlarıyla zaten meşhur olan ülke, Paris Saint-Germain futbol takımının da en büyük hissedarlarından birisi. Katar'ın girişimleri sadece spor alanında değil. 70 ayrı ofisiyle BBC'den sonra dünyanın en çok ofisine sahip El Cezire kanalı, İslam sanatları alanında yapılan yatırımlar ve Katar Hava Yolları ülkenin öne çıkan marka değerlerinden bazıları. Kısacası şu an herkes Dünya Kupası'nı konuşsa da Katar'ın bu organizasyona ev sahipliği yapmasının ardında yıllardır devam eden milli kimlik inşa etme ve Katar'ı dünyaya tanıtma vizyonu yer alıyor. İçeriğin son dakikalarına gelirken editör olarak kendi yorumumu da eklemek istiyorum. Dünya Kupası futbolcuların, maçların gündem olduğu yerken bugünlerde yolsuzlukları, karalama kampanyalarını, İslamofobiyi ve işçi haklarını konuşuyoruz. Gönül isterdi ki biz bu turnuvada belki de son kez izlediğimiz Ronaldo'yu, Messi'yi konuşalım, yeni kültürleri tanıyalım. Tam tersi Batı'nın kendi dışında bir coğrafyaya mecbur kaldığında ne kadar hazımsız olduğuna günlerdir şahidiz. Yolsuzluk iddiaları doğrudur veya yanlıştır, tartışılmaya devam edecek. Ancak net söyleyebileceğimiz bir şey var ki Katar kendini dünyaya tanıtma vizyonunda artısıyla eksisiyle verdiği mücadeleyi sürdürüyor. Tüm dünyada günlerdir Doha'yı izliyor. Sporun merkezde olduğu uluslararası organizasyonlarda ev sahibi ülkelere yönelik eleştiriler oluyor tabii ki. Benzerlerinin 2018 Rusya Dünya Kupası'nda ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında Çin'e yapıldığını gördük. Rusya'nın oylamada rüşvet verdiği yazılıp çizildi. Çin'in antidemokratik politikaları günlerce eleştirildi.